Merhaba arkadaşlar, ben Ercan Koçlar. Bugünkü dersimde sizlere roket irtifa hesaplama programını anlatacağım. Bu program roketinizin çıkabileceği yüksekliği yaklaşık olarak size vermektedir ve sizde bir fikir oluşmasını sağlamaktadır. Elbette ki sapma payları olacaktır. Sonuçta gerçek hayatta bütün değerler burada yazdığı gibi sabit değil. Fikir verme amaçlı olarak roketlerinizi tasarlamadan önce ne kadar güçlü motorla, ne kadar ağırlıkla, ne kadar yükseğe çıkabileceğini, ne kadar hızlara ulaşabileceğini bu programla görebilirsiniz. Program yine web sayfam üzerinden çalışmaktadır. Herhangi bir indirme ve kurma işlemine gerek yok. Yine basit bir arayüze sahip diğer programlarda olduğu gibi. Şimdi menüleri tanıyalım. İlk olarak ağırlık bölümü gelmektedir. Roket ağırlığı. Ancak burada dikkat etmemiz gereken roketin motor hariç olarak, yani motor olmayacak ama geri kalan kurtarma tertibatı vesaire ne varsa hepsi dahil şekilde. Roket motoru ağırlığı. Burada da roket motorun içinde yakıt olmadan ağırlığını yazmanız gerekmektedir. Ve sadece roket yakıtının ağırlığı. Roketin gövde dış çapı yazılmaktadır. Roket motorunun toplam gücü, yanma süresi ve ortalama gücü yazılmaktadır. Tabii bu şu anda temsili olarak, fikir olarak yazmaktayız. Şu an benim elimde roket motorunun gücünü ölçen bir cihaz yok. Ancak bu konuda da çalışmalarım var. Dünyada benzer ölçülerde olan motorlar var. Ona göre bakarak yazabilirsiniz. Örneğin C motor ölçüleri 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Onun da 8 Newton 10 Newton olarak ortalama gücünü alabilirsiniz. Girilen bilgiler bu kadar. Bize verdikleri en yüksek hava direnci, yakıtın toplam ağırlığa olan oranı. Bunlar başka işlemlerde işinize yarayabilir veya kullanabilirsiniz diye burada gösterdim. Normalde pek bir anlamı yok. Ancak bunlar da hesaplandığı için formüller içerisinde burada yazma gereği gördüm. Roketin ulaştığı hız metre bölü saniye olarak, kilometre saat olarak ve Mach olarak. Burada Mach önemli. Burada bir tablo ekledim. Kaç Mach'in neye denk geldi? İşte subsonik, transsonik, supersonik. Supersonik bildiğiniz gibi ses hızını aşan araçlar için kullanıyor. Ses hızını aştığı zaman süpersonik deniyor. Hypersonik ve high hypersonik. İşte artık yeni bir sistem daha dünyada çıktı. High hypersonik'in bile yüksek hızında çıkan işte füzeler var bildiğiniz gibi. Mesela Rusya'nın Avangard füzesi gibi. Çok yüksek 27 Mach, 28 Mach hızına çıkan füzeler bulunmakta. Normalde high hypersonic uzaydan dünyaya giren araçların ulaştığı hız olarak gösterilmekte. İşte yaklaşık olarak 25 Mach'e ulaşmaktaymış. Buradan roketinizin kaç Mach hızıyla gittiğini de görebilirsiniz. Bunun dışında motor çalışma süresi zaten ortalama yanma süresinden otomatik olarak hesaplanmakta. Yanma bitiminden tepe noktaya ulaşma süresi. Bu motorumuzun örneğin 3 saniye yanıyor. 3 saniyeden sonra artık yanma bittikten sonra ne kadar yukarı çıktığını anlatmakta. Sıfırdan, yani roketimizin yerden en tepe noktaya çıkma süresini vermekte. Kaç saniyede oraya ulaştığını bize söylemektedir. Yanma süresinde ulaşılan irtifa, yani motor 3 saniye dedik yanıyorsa 3 saniyede ulaştığı irtifayı vermektedir. Bu da yanma bittikten sonra artık yanma bitti ve o kazandığı ivmeyle çıktığı irtifayı vermektedir. Altta da toplam irtifa, yani ikisinin toplamını vermektedir. Toplamda roketimizin ne kadar yukarı çıktığını, yükseldiğini vermektedir. Şimdi benzer ölçülerle bir test edelim. Aslında bu ölçüler benim daha önce Göktürk 3 roketimde kullandığım ölçüler. Onlarla test edelim. Roket ağırlığı 15 gram. Roket motoru ağırlığı 10 gram. Yakıt ağırlığı 10 gram. Gövde dış çap 22 milim. Yanma süresi 0,1 civarında. İçten yanmalı olduğu için çok hızlı yanmaktadır. Toplam güç de 8 Newton civarında. Evet, bize sonuçları verdi. Ulaşılan en yüksek hız 358 metre saniye. Mesela gördüğünüz gibi burada 1 Mach'i aşmakta. Yani süpersonik. Bunu bilerek yaptım çünkü Göktürk 3 videosu her ne kadar çok kalitesiz de olsa videonun başına bir patlama sesi gelmekte. Biz önceleri bu roketin patladığını, motorun patladığını zannetmiştik. Ancak videoyu izlediğimizde bunun ses hızını aştığından dolayı ses duvarına çarpmasından kaynaklandığını anladık. Zaten buradaki sonuç da yaklaşık olarak 1 Mach'i aştığını göstermektedir.
Devam ettiğimizde bize gerekli şeyleri ver ve 235 metre yukarı çıkabileceğini bize burada söylemektedir. Yani toplamda roketimizin ağırlığı 15, 10, 10 da 20, 35 gram roketimiz böyle bir motorla 235 metre yukarı çıkabilmekte ve 1 Mach hızı gibi hızlara ulaşabilmektedir. Diğer verileri de buradan inceleyebilirsiniz. Evet, roket irtifa hesaplama programı bu şekilde. En başta da dediğim gibi tasarım yaparken belli bir elinizde faydalı yük varsa bu yükü kaç Newton'luk veya toplamda kaç gram ağırlığında bir roketle ve ne kadar Newton gücünde bir roket motoruyla yukarı çıkarabileceğinizi hesaplamanız da size faydalı olacaktır. Söylemek istediklerim bu kadar. Aklınıza takılan soruları soru cevap formuna sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.